Merhaba, ben Şeyda, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Sevgililer Günü için 2 farklı hediye yapıyorum. Bu iki yapacağım hediye de fiyatları aşırı uygun ve herkesin yapabileceği tarzda hediyeler olacak. Kolay olacak yani. Bu hediyelerin iyi yanı bütün yıl kullanılabilecek hediyeler. Sadece Sevgililer Günü özel renklerde ve yazılarda olmadığı için. Hatta bunları sadece Sevgililer Günü için değil, doğum günleri için de yapabilirsiniz veya Anneler Günü, Babalar Günü için de yapabilirsiniz. O tarzda hediyeler olacak. Umarım beğenirsiniz. İhtiyacınız olacak malzemelerden ilki mum. Silindir veya blok mum olarak geçiyor bunlar. İkincisi herhangi bir bardak. Ben renkli cam görüntüsünü çok sevdiğim için bunları kullandım. Siz isterseniz kavanoza bile yapabilirsiniz. Üçüncüsü birazdan nasıl tasarlanacağını göstereceğim etiket. İlk olarak mumu keserek başlıyorum. Elimdeki bardağın boyundan bir parmak daha kısa olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra eriteceğim için boşluk bırakıyorum. Benim elimdeki mum iki bardağa da sığmadığı için mumun kenarlarından biraz kesiyorum önce. Kestikten sonra mumu bu şekilde bardağa yerleştiriyorum ve önceden 90 derecede ısıttığım fırına koyuyorum. Fırına koyma sebebim tabandan ve kenarlardan eriterek zaten bardağın içindeymiş gibi görünmesini sağlamak. Bir saat fırında beklettikten sonra mumu alıyorum. Kaymış ve yamulan yerleri parmağımla yavaş yavaş üzeri ve fitil düz gözükene kadar düzeltiyorum. Koku olarak sedir ağacı yağı kullanıyorum. Bitkisel yağlar esans gibi yandığında çok koku vermiyor ama daha doğal kokuyor. Birkaç damla katıp kürdanla hafifçe karıştırıyorum. Sonra mumu donmaya bırakıyorum. Etiket için tahmini ölçülerde beyaz bir arka planla başlıyorum. Sağ üst köşedeki tekst yerine tıklayarak başlıyorum ve beğendiğim bir fontu seçiyorum. Ben tarih yapmak istedim. Siz de özel bir tarih yazabilirsiniz. Hatta sevdiğiniz bir şarkı varsa onun ismini yazıp alt kısma şarkı sözlerini yazabilirsiniz. Yazılarım bittikten sonra hepsini ortalıyorum. Son olarak zarif bir çerçeve ekleyerek bitiriyorum. Tasarımın boyutunu bardağıma göre ayarladıktan sonra etiket kağıdına çıktı alıyorum. Ben dayanıklı olması ve su geçirmemesi için parlak kağıda bastırdım. Son olarak etiketi kesip bardağa güzelce yapıştırıyorum. Fazla fitil de kestikten sonra hediyemiz hazır. İkinci hediye için malzemeler suni deri, okul defteri ve resim kağıdı. Kumaş almak yerine kullanmadığınız deri bir eşyanız varsa onu kullanabilirsiniz. Ben daha önce eski bir deri çantamdan yapmıştım. Kumaşı daha rahat kesebilmek için karton kısmını defterden ayırarak başlıyorum. Ayırdıktan sonra göz kararı 2-3 parmak pay bırakarak kumaşı kesiyorum.
Köşeleri keserken kaymaması için kağıt bantla geçici olarak sabitliyorum. Her köşeyi bu şekilde kesiyorum. Sonra sıcak silikonla kumaşı kartona yapıştırıyorum. Bu defterler benim için aşırı kullanışlı oluyor. Çünkü normal ajandalar veya not defterlerinde ya sayfa sayısı az oluyor, ya kapağı istediğim gibi olmuyor, ya çizgili oluyor ya da çok pahalı oluyor. En iyi kısmı da bunun kapağını kendinize veya hediye edeceğiniz kişiye göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben ajanda gibi gözükmesi için kenarlarından düz bir dikişle geçtim ama siz isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz. Silikon gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Defterin boyundan biraz daha küçük kestiğim kalın bir resim kağıdını yine sıcak silikonla yapıştırdıktan sonra yaprakları geri sabitliyorum. Defterin tam ortasını bularak başlıyorum. Kapağı eşit ve düz bir şekilde yerleştirdikten sonra 3 yerden zımbalıyorum. Arka kısımda çıkan zımbaları zarar vermemesi için bu şekilde kıvırıyorum. Son olarak akrilik boya ve kürdan ile kapakları kişiselleştiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.